zamanda ve sanatçı müzik ruhun gıdasıdır ülküsünden hareket ederek yıllarca sahnelerde bir fırtına gibi esen, besteleri TRT'de defalarca çalınan ünlü sanatçı arkadaşım Onur Akay konuğum. Onur hoş geldin canım. Hoş bulduk Bilal abicim. Çok mutluyum yine bir çarşamba akşamında. Günler de uzadı. Karanlıkta yayın yapıyorduk. Şimdi ne güzel böyle daha aydınlık, her yerde güneş var. Bilal abicim senin kanalında olmak bana her hafta olduğu gibi bugün de keyif veriyor. Bütün izleyenlerimize sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel, çok güzel. Bana da seninle yayın yapmak keyif veriyor. Evet, dostlarımız geliyorlar yavaş yavaş. Tabii. Arkadaşlarımız yayına katılıyorlar. Günlerdir bana soruyordunuz arkadaşlar. Bu son gelişmelerle ilgili Onur abinin fikri ne diye yazıyordunuz hep. Onur Akay yoğun bir çalışma temposunda olduğu için sadece haftada bir gün yayın yapabiliyoruz kendisiyle. Çarşamba akşamları ve bugün o gün yayın günümüz işte. Onur Akay'la da merak ettiğiniz konuları konuşacağız arkadaşlar. Magazin gündeminde de ilginç gelişmeler var. Bu arada Sezen Aksu ile ilgili yeni bir gelişme var. Yine onu da Onur Akay'dan dinleyeceğiz arkadaşlar. Hepimizin çok sevdiği Sezen Aksu'nun herkesi çok şaşırtacak yeni bir hamlesi olacak. Onu da Onur Akay'dan biraz sonra dinleyeceğiz ve ben dinlerken çok şaşırdım. Sizler de şaşıracaksınız eminim. Ya Emel Sayın'la ilgili gelişmeden başlayalım istersen. Evet. Emel Sayın'daki bu vertigo rahatsızlığı yıllardır süren bir şeydi ama Emel Hanım bunun yıllardır hep hafif seyrettiğini, idare ettiğini söylüyordu. Fakat son zamanlarda bayağı bir sarsıcı, vertigo biliyorsunuz kulak içinde bir rahatsızlık ve insanlarda baş dönmesi yapıyor. Allah korusun. Yere tökezleyip düşebiliyor insanlar. Şiddetli baş dönmeleri yapıyor. Ve doktora gidiyor Emel Sayın en son geçtiğimiz hafta muayene için biraz rahatsız olunca, hızlı dönme olunca doktor diyor ki sahne projelerinizi iptal ediyorsunuz, sahneye çıkmak yasak, sizi tedaviye başlıyoruz. Şiddetlenmiş, Allah korusun sahnede tökezlersiniz, düşersiniz. 80 yaşında biliyorsun. Tabii. Vertigo. Maşallah yine o yaşta sahneye çıkmak kolay değil Bilal abicim. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. İstisna isimler. Müzeyyen Hanım da çıkardı. Çok ileri yaşlarda ve yani o yaşta bile tadı harikaydı sesinin. Emel Hanım'ın da hala öyle. Tadı çok güzel sesinin. Çok muhteşem. Bir de aylarca hazırlanmış bu konsere. Ben öyle duydum. İşte birden demek ki o rahatsızlık, vertigo herhalde ilerledi ki Evet. doktoru çıkmamasını önermiş. Vertigo zor, kolay değil. Bayağı bir dediğin gibi baş dönmesi yapıyor. Bir de mide bulantısı bile yapıyordu. Annemde de vardı. Bir kere annemle Ortaköy'den Etiler'deki bir özel hastaneye gitmiştik. Ben de yanındaydım. Orada doktor manevralar yaptı. Manevraları kendi de yapabiliyormuş herkes. Mutlaka Emel Hanım'a da göstermişlerdi. Manevralar sonrasında çok çabuk iyileşme olabiliyor ama tabii bilmiyorum, Emel Hanım da sürekli belki tekrar ediyordur. İşte o kristallerin oynaması herhalde Bilal abicim yerinden. Evet. 3 ay tedavi demiş doktor ve ilaçlı tedavi. Kontrollere de geleceksiniz demiş. 3 ay sonra demiş iyileşeceğinize inanıyoruz. 3 ay sonraya erteleyin konserlerinizi. Bir Bursa konseri olduğunu söylüyor Emel Hanım. Bir de İstanbul konseri. Maalesef Evet. ertelemek zorunda kaldığını söylüyor. Maalesef. Artık hayranları birazcık bekleyecekler. İnşallah yine kavuşmalarını nasip eder Allah sağlıkla. İnşallah. Emel Sayın şimdi baktım 81 yaşında. Ajda Pekkan'dan bir yaş büyük.
Ajda Pekkan da çıkıyor sahneye 80 yaşında biliyorsun. Yani sağlam kuşak. O kuşak sağlam Çok. kuşak. Değil mi? Emel Sayın'dan aslında büyük de Ajda Pekkan, orada yanlış yazılıyor ama neyse. Evet. Senin bildiğin bir şey var galiba. Nedir? Söylesene. Nedir? Yani Ajda Pekkan'ın yaşı Emel Hanım'dan büyüktür. Öyle mi? Tabii aslında internetteki yazılan yaşlar pek doğru değil, her zaman için doğru. Eskiden yaş küçültürlerdi Bilal abi, sen bilirsin. Biliyorum. Onun için de kaynaklardan oralara yaşlar yanlış geçiyor. Anladım. Yani biz Ajda Pekkan'ı 46 doğumlu 80 yaşında biliyoruz ama sen kimliğini mi gördün Ajda Pekkan'ın? Kimliğini gören bir kişi var, ondan duydum. Ve de şöyle bir şey aslında. Eskiden böyle az solistler, işte Emel Sayın olsun, onun gibi birçok az solistlerin alt kadrosunda Ajda Pekkan da çıkardı Bilal abi. Çıkardı canım. İyi Tabii. gazinolarda, en büyük En gazino iyi gazinolarda Maxim gibi tabii. işte, tabii ama en iyi gazinoda olsa mutlaka kaymakamlık veya valilikten sanırım izin almaları gerekiyor. O zaman öyle bir şey vardı yani. Oraya gidecekler, izin belgelerini alacaklar. Ondan sonra da az soliste dosya Evet. Sesin gitti. Onur don olmuş. İsim sesin gidiyor Onur. Onur sesin gidiyor. Don bir telefon çaldı da onunla Evet, ilgili herhalde Bilal abicim. doğru. Şimdi nasıl? Şimdi geliyor. Evet, düzeldi. Evet, hep ya şeyden arıyorlar, böyle yurt dışından, her yerden arıyorlar. Şimdi yine çalıyor, sesim gitmesin. Şöyle yapayım da daha Evet, sonra, evet. evet. Bilal abicim, Afra Saraçoğlu hayranları, fanları vallahi kaç ülkeden aradılar bilmiyorum sürekli. Ben de o dili bilmiyorum, konuşamıyorum yani. Evet, Ee, Yani dilleri. insanlar merak İş, evet Ajda Bilal abicim, öyle. İşte o zaman öyle az soliste de verilirmiş belgeler. evet, Orada ben onu gördüm. Bütün sanatçıların doğum tarihleri yazıyor. Çünkü nüfus cüzdanı suretleri var. Ee, 1939 doğumlu olduğu söyleniyor. Zaten 1941 yılında gitmiş kaç yılında gitmiş? 41 yaşındayken erozyona gidiyor ve televizyona. Atilla Bey'in soyadı neydi değerli Özdemiroğlu. müzisyenlerden? Özdemiroğlu. Özdemiroğlu 41 kere maşallah diyor. 41 yaşında televizyona gittiğini söylüyor. İşte o tarihi siz hesaplayın. 41 yaşındayken televizyona gitmiş. Anladım. Ajda Pekkan'ın Eurovision'a kaç yaşında, kaç yılında gittiği belli. Eurovision'a Ajda Pekkan hemen soruyorum. Eurovision'a kaç yaşında? Ee, Ama yani Gitti. önemli olan işini çok çok iyi yapıyor. Yani sahnede Tabii, hala tabii. 2 saat, 2,5 saat Harika. Hiç insanları kimse çok yapamaz. kötü. Kimse yapamaz. Değil mi? Yani Ajda Pekkan. Kim Mümkün değil. Çok zor, çok. Yani e, Emel Sayın da öyle. O kuşak dediğin gibi çok farklı bir kuşak Bilal abicim. Çok farklı bir kuşak, evet. 1980 Eurovision şarkı yarışmasına katıldı. Ajda Pekkan 46 doğumlu diyor burada. Buradaki haberde. 50 olsa 80 34 yılında 41 yaşındaymış. evet, buradaki hesaba göre 34, yani 46 doğumlu olsa 34 yaşına katılmış. Senin söylediğin 7 yaş daha büyük. 88 yaşında mı Ajda Pekkan? Yapma ya, Allah aşkına yapma ya. Sen yani 1939 doğumlu olduğunu ben böyle az solistlerden 87. duydum, gördüm bazı 80, şeyler ama işte daha önce de 87, söylemiştim zaten. 87 pardon 87 yaşında, yani senin hesabına 87 tabii. 87 yaşında, yapma ya Allah aşkına. 87 yaşında bir insan sahnede 3 saat 2,5 saat program yapabilir mi ya? Ama öyle spor yaparsa, hep düzenli, onun gibi bir azimli, düzenli, istikrarlı başka kimse yok.
Yok, benzeri yok zaten. Ben hiç şimdiye kadar sahnelerde böyle ileri yaşta, Allah sağlık versin, bu kadar Tabii. efor sarf edebilen, bu kadar hem dans edip hem şarkı söyleyebilen, yani orkestrayla uyumlu, bu ne kadar zor. Seyircilerin isteklerini yerine getiren, onlarla diyalog kurabilen, yani dünyada çok azdır ya. Gelmiş geçmiş, yani bir eli parmaklarınız geçmez. Zayıf olması, spor yapması o kalça kemiğini kırmıştı biliyorsun, çatlatmıştı Bilal abicim. Onda bile yani çabuk iyileşip yine sahnelere dönebildi. Çok çok büyük bir şey. Çok, yani müthiş bir şey. Ve Emel Sayın da o yolda. Emel Sayın da, yani o da helal olsun, 81 yaşında ve yani işte bu vertigoyu atlattıktan sonra yine sahneye çıkacak inşallah. Allah kuvvet versin. Ve onlardan bir başka başarılı e, ses sanatçımıza, besteci, söz yazarı, aranjör ve şarkıcı Tan Taşçı'ya geçelim. Tantaşçı da stadyum konserleri yapıyor. O stadyumlar nasıl doluyor Onur Akay? Şimdi yarın ve yok 12'sinde ve 13'ünde Cuma ve Cumartesi İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını yaptığı Tüpraş Stadı'nda 2 gün üst üste stadyum konseri verecek Tantaşçı. Çok zor değil mi ya? Evet, en zor şeydir Bilal abi, stadyum doldurmak kolay değil. Değil mi? Ve de tam da böyle hani bir Tarkan gibi de değil yani. Hani Tarkan, hatta onlar bile artık korkuyorlar. Çok büyük sanatçılar bile yanına başka bir sanatçıyla destek yaparak stadyum dolduruyor. Öyle kolay değil. Kolay değil yani. Ve İzmir'de geçen ay Mayıs'ta 2 konser yaptı İzmir'de Göztepe Stadı'nda. E, Şimdi bu İstanbul'da 1 Temmuz'da bir kere daha bir konser yapacak. Yine aynı stadda. E, Turne, Sende de Benden Var turnesi. Bir şarkısının ismi bu. Sende de Benden Var. 17-18 Temmuz'da Karadeniz'e gidiyor. Giresun'da 2 stat konseri var. 31 Temmuz'da Antalya'da, Eylül'de Ankara, Adana, Konya, Eskişehir, İzmir. Yani Tantaşçı çok seviliyor. Buradan da belli zaten. Çok. Buradan da belli. Yaptığı şarkılardan dolayı. Çünkü çok fazla böyle adı farklı konularla gündeme gelmiyor. Böyle insanlarla polemiklere girmiyor. Sosyal medya çöp içeriklerle dolu Bilal abicim. Ama Tantaşçı tam bir tersi. Yani bu böyle bir çağda farklı şeyler sunuyor insanlara. Binlerce insanda böyle gerçek bir şeye, yani kaliteli bir şeye tutulmak için akın akın stadyumlara gidiyor işte. Çok doğru söylüyorsun. Yaptığı iş çok kaliteli. Yaptığı iş çok kaliteli. Yani başarılı olunca da onu savunan, herhangi bir polemikte onu savunan, arkasında yüz binlerce hayranı var. Geçtiğimiz günlerde yine bir Tantaşçı'ya birisi bir gönderme yapmıştı, bir şey yapmıştı, hakkında bir şeyler konuşmuştu. Sosyal medyada herkes Tantaşçı'yı savundu. E, Evet. e, O kadar da şey, sevilen bir isim. Peki, Tarzı da çok değişik ve güzel. Giyinme tarzı olsun, duruşu. Ben farklı buluyorum. değil mi? Kendine az, Evet, benzersiz. Öyle olduğu evet, için akılda kalıyor zaten. Tantaşçı şöyle bir hayal edince hemen o yani boydan boya vücudunda uzanan kıyafetler, yerlere kadar uzanan o sırtına attığı giydiği kıyafetler, işte bol pantolonlar, bol gömlekler, evet. harika Kendine has. kumaşlardan, evet harika kumaşlardan hazırlanmış kıyafetler göz önüne geliyor. Evet. Ya Kadir Ezildi'yi beğendiğini biliyorum. Beğeniyorsun değil mi Kadir Ezildi'yi? Ünlü Tabii, sunucu tabii. ve fenomen, temizlik işinde bir numara. Temizlik programlarıyla önce sosyal medyada, sonra ekranlarda milyonları mutlu ediyor. İnsanlar kendileri temizlik yapıyormuş gibi hissediyormuş onu izlerken, biliyor musun? Eee, zaten hep yazıyorlar bize de gelsene filan diye.
Ya geçen sene evlendi biliyorsun. Kadir Ezildi. Evet, Ve bayağı konuşulmuştu. bayağı konuşulmuştu. Evlilik haberiyle, düğün dernek haberiyle, o takılarla falan gündeme gelmişti. Şimdi de kendisine yaptığı değişikliklerle gündemde. E, Geçen hafta 5 kilo yağ aldırdı vücudundan. Ne kadar tehlikeli bir şey bu liposuction denen Çok. aldırma operasyonu. Ve inceldi. Şimdi de saç ektireceğini paylaştı. Saç ektireceğim de. Nedir bu? Ne oluyor ya? Bu adam damat oldu, bir sene oldu zaten. Niye sence? Tabii. Niye yani neden böyle? Aslında evet, o işte titizliği, sempatik tavırları seyirci tarafından çok beğenildi. Ben de beğeniyorum onu, böyle o sempatik tavrını. Ve de aslında fiziği için değil, onun o doğal hali için halk onu seviyor aslında. Hiç de öyle gerekli şeyler yoktu ama e, estetiği de demek ki seviyor. Bazı kişi estetik alışkanlık da yapıyor Bilal abicim. Bir kere başlayınca, çünkü o daha önce de yaptırmış, yeni değil. Burun estetiği de vardı sanırım eski yıllarda. Vardı, vardı, evet, evet. Evet, işte bu liposuction da biraz zararlı bir şey aslında, iyi bir şey değil ama sonrasında onu korumak, onunla ilgili bazı şeyler var biliyorsun Bilal abicim, uyması gereken. İşte tehlikeli şeyler aslında, iyi bir şey değil ama e, demek ki seviyor. Saç ektirme Türkiye'de de çok iyi. Tabii biraz ekranda da olunca insan, ekran yüzü farklı bir şey. Kendisine yatırım da yapması lazım Bilal abicim. Yani o ekrandaki görünüşü için yapıyordur diyorsun. Tabii. Yoksa Bu sahneye çıkan biri değil. sahneye çıkan biri değil. Ee, Yani saç ektirmenin ama bu mesela sen liposuction yaptırabilir misin? Yaptırır mısın? Yani öyle bir şey içinden gelir Ben mi? sporla, yürüyüşle zayıflamaktan yanayım. Yaptırmam sanmıyorum. Ben de yaptırmam. Ben korkarım. Ben korkarım Evet. çünkü yani bir sürü de duyuyoruz yani. Ee, Ben de kaçtım bir kere seneler önce. Hem de Kuşum Aydın'la aynı yermiş yaptıracağım yer. Öyle mi? Kaçtın mı? Ee, evet, tabii bir sürü işte yapılacaktı. Şeyler biraz böyle, o zamanlar sahnelerde çok yoğun. Kaçtım vallahi son dakikada. Evet. Bilal abicim, Be- annemler bilir. Öyle mi? İşte Benim gibi gitmedim. mi? Benim gibi mi düşündün? Çekindin, korktun mu? Korktum. Ama iyi ki de kaçmışım. O zaman daha Kuşum Aydın'ı da bilmiyoruz. O da benden sonra yaptırmış. İşte oraya yaptıracakmışım. İyi ki de yaptırmamışım. Belki çok kötü sonuçları olacaktı. Ama ben ondan da önce bir saç ekimi yaptırmıştım ben de. Evet. Saç ekimim olabilir tabii. Kuşum Aydın çok çekti biliyorsun bu estetik sıkıntılarından sonra da Çok. yani ters tepti, artık ne diyorlar, geri itti, kustu diye böyle tabirler var. O yaptırdığı yapılan Tabii. estetik operasyonlar, sonra onları düzelttirmek için de bir sürü yine böyle operasyonlar geçirdi falan. Şimdi iyi ama en son bundan 4-5 ay evvel bir operasyon geçirdi. Şimdi düzeldi biraz ama çok çekti. Hem maddi hem manevi. Çok. Çok Değil mi? çok. Yani işte fazla da oynatmamak lazım. Dikkatli olmak lazım. Doktor ve yer de çok önemli. Çok önemli. Aslında orası da çok iyi bir hastaneydi ama işte belli olmuyor. Evet. Evet. Ya Bodrum'dan çok ilginç bir haber geldi. Bakalım sen nasıl bulacaksın? E, Bir oyuncu var, genç bir hanım. Gönül Türkiye'de yazar da Bilal abicim, gönül yazar da bizim gibi düşünür, korkar. O da öyle kaçmıştır. ya, Evet, Gönül Yazar beni aradı geçen sene. Bilal'cim dedi, senin yanında oturan kızlar programda dedi hep estetikten konuşuyorlar. Onlar estetik yaptırıyorlar. Söylüyorlar zaten dedi. Ben estetik şuramı düzelttirmek istiyorum dedi. Şöyle görüntülü arıyor, gösterdi şuramı. Ondan sonra size televizyona çıkabilirim dedi. Buralarımı düzeltmeden olmaz dedi. O arkadaşlarına sorsana.
iyi estetikçi bana tavsiye etsinler. Gönül Yazar estetikçi bilmez mi? İyi estetikçiyi bilmez olur mu Gönül Yazar? Ama ne düşünüyor bilmiyorum. Bana soruyor. Ben de sordum yanımdaki arkadaşlara. Bana dediler ki işte şu kişi, telefonu da bu. Memnun kalır filan. Ben de verdim kendisine. Hiçbir şey olmadı, yaptırmadı. Yok, Yani yaptırmaz. hiçbir şey yaptırmadı biliyor musun? Ben de aradım da düşünüyorum yaptıracağım, karar veremedim filan falan. Hiç yaptırmadı. Yaptırmaz. Yıllar Şimdi önce de boynunu yaptırmak için randevu falan almış ama kaçmış. Hiç estetiği yok. O zaten doğal güzel. Gelmiş geçmiş en güzel kadınlardan. Gönül Yazar bizi yurt dışından arayan dostlar için söyleyelim. Türkiye'nin en güzel, en önemli az solistlerinden, Taş bebeği. şarkıcılardan, Taş Bebek lakaplı şarkıcılardan. Yaşını söylemem çok üzülür. Çok üzülür. Bak yani diğer oyuncuların yaşını söyledik ama ben bir kere yazdım Gönül Yazar'ın yaşını. Magazin müdürü olduğum bir gazetede haber olarak doğum günüydü. İyi ki doğdun diye ve gerçek yazdım. İyi ki doğdun Taş Bebek. Gerçek yazı aman Allah'ım patronu aramış. Patron diyor senin yüzünden diyor yarım saat diyor Gönül Yazar'la kapatmıyor telefonu Gönül Yazar diyor. Yarım saat dinledim diyor. Yarım saat seni şikayet etti bana diyor. Bilal diyor yazma dedi. Bu kadar yazma. Patron da şaka yolunu bana söylemişti bir keresinde. Yani Bana da kızardı Bilal abicim. Bana da kızdı çok, bilmiyor musun? Ama benim yazmadığımı sonradan öğrendi. Etrafında da ona yanlış söylüyorlar sanırım. Ben çünkü onunla ilgili hiç kötü şey yazmamıştım. Ama benim yazdığımı söyleyenler çok olmuştu. ama sevgili Onur Akay bir sanatçının, şarkıcının, oyuncunun yaşını yazmak kötü bir şey yazmış olmuyorsun. Kötü bir şey değil ki. Gerçeği Değil. yazıyor. Yani gerçeği yazıyorsun. Zaten internette de yazıyor ama internette dediğin doğru. Küçültüyorlar yaşlarını öyle yazdırıyorlar. Haklısın, haklısın. Evet. Yaz, yazmamak lazım. Evet. istemiyorlar çünkü değil mi? İstemiyorlar. Tabii Sinir. Bilal abi, senin yaşın bile yanlış yazıyor. Sen benden bir yaş büyüksün. Ben 18 olduğuma göre Ben 19. Ben 19. Şimdi evet. Bodrum'da Türkü Su Demirel isimli genç bir oyuncu var. Yalı Çapkını'nda da oynamıştı. Dizilerde oynuyor ve seviliyor. Geleceğin iyi isimlerinden olacak. Bodrum'da güneşlenirken plajda yanına bir kedi geliyor. Bakıyor ki hayvan aç. Ondan sonra ben buna ne şey yapabilirim diyor. Menüye bakıyor plajda. Tamam diyor. Spesiyel hamburger orada görüyorsun. Garson diyor ki spesiyel hamburger bir porsiyon getirir misiniz? Kediye yediriyor. Ondan sonra bunu da orada Habertürk muhabiri görüyor. Haber yapıyor, çekiyor. Yayınlanıyor. Aman efendim sen kedi ve 1500 lira hesap ödüyor kız hamburgeri. Aman sen kediye hamburger ısmarladın. 1500 lira da hesap ödedin. Be kızım sen deli misin? Böyle şey mi olur filan. Ya neler yazmışlar kıza sosyal medyada. Onur Akay. Ya ayıp değil mi yani? Böyle yazılır mı ya? O kedi. Yazılmaz tabii. İnsan dayanamaz ki Bilal abicim. Yerken yanına gelmiş, bakıyor. İsterse 10 bin lira olsun o hamburgerin fiyatı. Şimdi yiyecek, o orada ister. Zaten kediler öyle yaklaşır, açsa karnı. Ben dayanamam yani. Ben de olsam paylaşırdım yemeğimi onunla. En güzelin, en doğrusunu yapmış. Yani en doğrusunu yapmış değil mi? Hayvanın da yani bir orada bir şeyi var ya, bir canı var ya. Canı istemiş, canı Tabii çekmiş canı değil mi? istemiştir. Kokusunu alıyorlar zaten. Onlar çok kokuları anında alırlar. Canı istemez mi? Dayanamazsın ki. Artık o da demek ki orada hamburgere 1500 lira verebiliyor. Onu da kediyle paylaşmış. Ne olacak yani? Ne yapalım? E, al- E, Ben dayanamazdım. Ben takdire şayan buluyorum. Takdir ediyorsun. Yani şimdi bu kız bak bu kız pardon bir dakika göstereceğim. Yani Ben yüzünü unutmuşum. Bir bakacağım şimdi şöyle. Evet, evet, evet. Hatırladım. Yalı Çapkını'ndaki hizmetçi rolünde miydi?
Evet, hizmetçi rolündeydi. Şimdi bu kız Hatta Mert'e aşıktı. Yani Mert'in bravo, oradaki ismi, evet, Seyfer. bravo. Şey, Şimdi bu kız, evet, bu kız şimdi Ferit'e. ondan fazla dizide oynadı. Hiçbir yerde işiyle ilgili, diziyle ilgili böyle fotoğrafı çıkmadı. Böyle boy kocaman. Böyle fotoğrafı, böyle kocaman haberleri Evet. çıkmadı. O kadar dizide oynuyor kız yıllardır. Hiç kediye hamburger ısmarladı diye kadını manşet yapıyorlar. Yani kocaman fotoğraflarını kullanıyorlar. Kadını fakat insanlar da çok, bazı insanlar çok vicdansız. Kediye hamburger mi ısmarlanırmış? Siz yerken iyiydi yani. Niye ısmarlanmasın? Yani. Aferin kız. Ismarlamamış ki, yani ısmarlamış gidip de almamış herhalde Bilal abicim. Garsona Kendi söylemiş. yiyeceğiyle Hayır, paylaşmış hayır. değil mi? Garsona söyle. Hayır, hayır. Garsona söylemiş. Garsona He, getirtmiş. almış. Evet, garsona getirtmiş. Tabii kendi de yiyecek. Artık başka yere gidip mi ona alsın? Başka bir şey mi getirtirsin, ona da söylemiş. Yani Yani ama dayanamamış. sence e, ona özel hamburger söylemesi kediye anormal mi yani? Bence değil yani. Ne olacak? Kedi de yesin yer. Bir hamburger dediğin ne Hayır, kadar zaten yani. Şu kadar bir şey. Bir kedi onu, aç kedi. Bak, tabii onun etini de yer kedi. Etini çok sever. sever. Ya Tarçın da duydu şimdi mesela, dönüp duruyor hamburger. Her şeyi anlıyor bu hayvan. Tamam, biraz sonra. Biraz sonra Ben mama işte, gel. evet, Leo'nun da mama saati yaklaşıyor. Ben hiç geri çevirmem vallahi. Bak, Herkes de tıraş, su koysun. Oo, Tarçın Bey, tıraş, ne tatlı, dilini tıraş oldu. yerim senin. Tıraş oldu. Tıraş. Ben cuma günü onu bir öpeyim. Sen cuma günü bir öp. Cuma günü bir öp. Bir öp. Şu kulağının üstünden. Ay ay Cuma. ay, yanakları ne güzel. Tarçın cici bebeğe Tıraş mı oldu Bilal abicim? Tıraş oldu sanki. tıraş oldu. Tıraş oldu. Güzel bir Evet. Bodrum tıraşı oldu. Bodrum'a gidiyor. Bodrum'a gidiyor. Bodrum'a gitmeden de Akçay'a uğrayacak. Akçe'ye uğrayacak. Onur Akay abisine uğrayacak. Bodrum'da Leo'yu öpecek. Evet. Leo'yu öpecek. Bodrum'da hava 35 derece olduğu için hayvanı tıraş etmek gerekti. Tabii, tabii. Yani hamburger, Yani ben takdir ediyorum. Herkes de e, yani herkes orada yiyemeyebilir tabii. Demek ki onun da parası da varmış. Onu evet, da ısmarlamak istemiş. Çok da güzel bir hareket yapmış yani. E, Plajlarda da parası olmayabilir insanın, ısmarlayamayabilir. Ama ucundan koparıp verir gene. Yani değil mi? Hayvan sevgisi olanlar. tabii canım, hayvan orada aç karnı yani bakıyor sana, Tabii. lazım. Vermek Bu lazım yani. sıcaklarda bak, 35 derece, bir kap su koymak lazım kapıların önüne. İçsinler, su bulamayabilirler. Çok Bizim doğru. burada tabii Kaz Dağları'ndan gelen çay var, içme suyu akıyor, su bolluğu var. Akçay'da hayvanlar çok rahat su buluyor. Akçay değil mi? Çok, evet, 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 evet. Suyu meşhur buranın. Kaz Dağları'ndan nereyi kazsanız su çıkıyor. Maşallah, maşallah. Senin oturduğun yer o bakımdan doğa harikası bir yer. Evet, dostlar, yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğen yaparsanız mutlu oluruz. Abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olurlarsa seviniriz. Moderatörlerimiz de burada, arkadaşlarımız da burada. Onlara da bir merhaba diyelim. Evet, özel abonelerim burada mı acaba? En son Lidya katıldı. Özel abonem Lidya Point 05 e, internette, YouTube'da adresinin ismi. Lidya burada mı acaba özel abonem? Süreyya Hanım diğer bir özel abonem. Hepsine bir merhaba demek istiyorum. Süreyya Diker. Nelly Manzano Arjantin'den özel abonem. Delfina Dimasio Şili'den özel abonem.
Marta Gomez, Marta ile henüz tanışamadık. Özel abonem kendisi. Brezilya'dan ya da Portekiz'den olabilir Marta Gomez. Ve Lydia, en son Lydia özel abonem. Hepsine selam olsun. Şu anda yayına girip çıkan var galiba özel abonelerimden. Daha sonra izlediklerini de biliyorum. Peki sevgili Onur Akay, Sezen Aksu ile ilgili ilginç bir şey anlatacağını biliyorum. Onu biraz sonra konuşalım istersen. Tabii. Afra ile ilgili de konuşacaklarım var biliyorum. Onlardan önce Esra Dermancıoğlu, ünlü oyuncu, espri dolu bir kadın Esra Dermancıoğlu. 57 Evet. yaşına girdi. Doğum gününü kutladı. Buradan biz de kendisini kutlayalım. Espri dolu, deli dolu konuşan arkadaşlarının tabiriyle hayatı çok seven, hayata çok bağlı, çok neşeli bir kadın. Diyor ki 30'dan sonra bir yaş daha almadım diyor. Ben 30 yaşındayım diyor. Sen başla, ben hemen geliyorum, kapı çaldı. Tarçın açamaz Tabii. kapıyı. Tarçın açamaz. 57 yaşında ama 30'dan sonra yaş almamış. Yani ne güzel, kendi kararlarını almış, mutsuz olduğum yerden kaçıyorum demiş, Evet. çok çalışmayı seviyorum demiş, sevmekten korkmuyorum demiş, değil mi Bilal abicim? Ben öyle okudum. Sevmekten korkmuyor. Tabii sevmekten korkmuyorum. Ne güzel bir kelime. Sevilmekten daha fazla severim. Evet. Yani sevmekten korkmuyor işte. Çok güzel bir şey. Yani ben öyle düşündüm. Kendi kararlarını almış. Herkes de bunu yapabilir yani. Ona özenmek için zengin veya ünlü olmaya da gerek yok aslında. Çok doğal, çok güzel bir şekilde anlatmış. Onun için de yaşlanmaz. Tabii ara sıra da çalışmak çok önemli ama biraz dinlenmek de gerekir tabii. Zaman zaman. Dinlenmek de gerekiyor. Bir de prensipleri içinde şu dikkatimi çekti. Güneşe çıkmam diyor. Ben de çıkmam. Güneşe çıkmam diyor. Güneşlenmek cilde zararlı biliyoruz. Yani Allah korusun, çok fazla güneşlenmek hastalıklara da sebep olabiliyor. Bunun çok örneği var. Güneşe çıkmam diyor. Yani makarna yerim diyor. Makarna yerim diyor. Bazıları, tabii çoğumuz kaçınırız makarna yemekten. Ben yerim diyor. Yani biraz Aslında pirinçte şeker var. Makarna pirinçten daha iyi değil mi? makarna daha iyi pirinçten. Bravo. Daha iyi. Tabii Evet. sade hayat, gerçek mutluluk, özgüven verdi bana aslında konuşmaları. Çok güzel. 57 yaşında da durmuyor aslında. Çok da iyi bir oyuncu. Dediği doğru. Durmuyor değil mi? 57 göstermiyor. Durmuyor. Evet. Ben o kadar beklemiyordum. Bir kere beni taklit etmişti. Bir magazin programı canlı yayınında konuşmalarımızı taklit etmişti. Öyle mi? Seninle. Konu neyle Peki ilgiliydi unuttum ama dalga geçmişti o konuyla ilgili. Evet. yapabilmiş Espriyle. mi? Taklit yapabilmiş miydi? Tabii Başarılı. işte benim bir anlatmamı neyi anlatıyordum şimdi hiç hatırlayamadım tabii. Evet. Evet. Şimdi en son gelişmelerden yola çıkarak, yani şu son bir haftadır, 10 gündür Afra Saraçoğlu ve Poyraz'la ilgili yaşadığımız gelişmelerden yola çıkarak Afram adını ilk seninle biz koymuştuk. Afram adını, Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir'in aşkını ilk biz konuşmuştuk ve Afram hashtag Afram'ı ilk biz başlatmıştık. Şu anda da tarihi bir ana tanıklık ediyor bizi izleyenler. Seninle birlikte hashtag Afpoy başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Artık bu bir gerçek. Bundan kaçış yok. Bunun da bir adı olsun. Hashtag Afpoy.
Affoy mu Yani olsun yoksa şimdi Afram'dı ya, Afram. evet, E, evet. Afra Saraçoğlu'nun Afrası, Mert Ramazan'ın Ramazan'ı Afram'dı. Poyraz'ın Raz'ını alalım, Afraz yapalım. Afram Afraz olsun. Ama o zaman ama o zaman Mert Ramazan'ı hatırlayacağız ya. O Değil zaman mi? Ramazan'ı Doğru. hatırlayacağız. Ama onlar partnerdi ya Bilal abicim. Şimdi dizide oynuyordu. Poyraz oyuncu değil. Ondan dolayı böyle bir ne kadar da aşk yaşasalar hani sevgilisi ünlü olmayan bir kişiye böyle oyuncu veya sanat camiasından aynı projede olmadığı için böyle bir fan club kuracaklarını sanmıyorum ben. Olmaz herhalde. O Afram'la kalır bence. Yani Afram elbette sonsuza kadar yaşayacak. Ona bir şey demiyorum. Afram kalacak elbette. Bak buna saygı duyuyorum. Bunu savunanlara da saygı duyuyorum. Ancak bunun önüne kimse geçemez. Afpoy'un önüne kimse geçemez. Çünkü Poyraz evet ünlü bir insan değil, star değil, şöhretli bir insan değil. Yıldızlar arasında parlayan bir isim değil ama Afra Saraçoğlu onu ünlü yapıyor. Afra Saraçoğlu'nun yanında Tabii. taşıması, onunla beraber gezmesi, Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi olması, yani onu da ister istemez ona da şöhret kazandırıyor. O yüzden yarın da ne olacağı belli olmaz. Yani yarın da şu açıdan söylüyorum. Şimdi işi yok ya Poyraz'ın. Bakarsın Afra Saraçoğlu kendi dünyasından, kendi çevresinden ona bir iş ayarlar, bir şey olur yani. Bir şeye yeteneği varsa. Bilmiyoruz tabii. Menajerlik bile Evet. olabilir. Çok örneği Ya var. şimdi Kuzeni Ege'ye de gerçekten benziyor Bilal abicim. İnsanlar birbirine benzer ya. Ben bile mi acaba dedim yani arabada tam net görmeyince. Ee, işte göz yapıları, bakışları benziyor. Ama yani insanlar birbirine benzer. Orada onları Tabii, çeken muhabir onu ayırt edebilir. O gazeteciler kurt gazeteciler. tabii, Genç olmasına rağmen kimin ne olduğunu hemen anlıyorlar. Gece karanlıkta onlar insanları takip eden muhabirler. Dolayısıyla arabanın tabii, tabii. içinde Zaten ben ye bilgi edindim. Ege olmadığını söylüyorlar. Yani bu insanlar çok sordu da bana sosyal medyadan bu kuzeni olabilir mi? Kuzeni olmasın bir de dediler. İşte ben de o zaman ben bile ilk baktığımda acaba mı dedim yani. Ege'yi karıştırdılar mı dedim. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz, Zincirlikuyu'daki bir AVM'de ismi bilinen restoranlardan birine gidiyor. O zincir restoranlardan birine gidiyor. Bir tabak makarnaya 6.000 lira ödüyor. Eve gelince de babası diyor ne yedin? İşte makarna yedim. Ne kadar hesap ödedin? 6.000 lira. Bir tabak makarnaya 6.000 lira mı ödedin? 6.000 lira. Kalk gidiyoruz diyor. Ertesi gün kızı alıyor. Kızı götürmüyor pardon. Kendisi gidiyor restorana. Ondan sonra diyor ki benim kızım dün buraya gelmiş bir tabak makarnaya 6.000 lira hesap almışsınız. Getirin bakayım şu şeyi diyor. Ne yedi ne içti bir bakalım ne yazdınız. Ondan sonra diyorlar ki e, makarnaya dilimlenen beyaz trüf mantarı ve parmesanın gramajına bakın. Onların fiyatı makarnayı 6.000 lira yapıyor bir tabak makarnayı diyorlar, izah ediyorlar. Orada trüf mantarını, parmesan mantarını görünce Yıldırım ikna oluyor, hiçbir şey demeden çıkıyor, gidiyor. İlginç bir haber değil mi? İlginç bir gelişme Tabii değil mi? çok ilginç hem de böyle bir haberle birden gündeme gelince değişik tabii geldi herkese. Ama şöyle tabii Bilal abicim. Şimdi burada işte BİM'e gitse 30 liraya makarna alır. Ama 6 ay hatta bu parayla makarna alıp öğrenciler çok kere makarna yapar evde bilirsin. Öğrenci bekar evlerinde. Onlar da 6 ay yer makarnayı vallahi ama bu işte malzemeden kaynaklı 5.000 liraya kadar yükseliyor o malzemenin fiyatı. Çok doğru söylüyorsun. Var Kilosu yani ben tabii. biliyorum.
Yani Trüf mantarı. evet, evet. 4000-5000 tutar yani o. Şimdi restoran orası, makarnası falan ondan dolayı yüksek gelmiş. İçindeki malzemeden. Tabii parmesan peyniri de pahalı. Parmesan, Evet. İthal parmesanın kilosu 6-7 bin lira civarında. Yerlisi de 2-3-4 bin lira markasına göre satılıyor kilosu. Trüf mantarı zaten yani çok pahalı Hadi bir 15 şey. gram dilimledi diyelim trüf mantarından. O Evet. bile yani 5000 tutar. 4000 tutar yani. 4500. Bak beyaz trüfün kilosu 4 bin lirayla 6 bin euro, 4 bin euro ile 6 bin euro arasında beyaz trüfün İşte, kilosu. işte. Ben Yani 15 gramını öyle diyorum. Yani makarnaya rendeledikleri, dilimledikleri mant diyorum. bu haberin 5000 diğer bir rahat tutar. evet, bu haberin pardon şuraya yazıyorum. Bu haberin diğer bir ilginç tarafı da e, bu küçük kızın yani trüf mantarını biliyor olması, onunla sipariş etmesi, değil mi? Çünkü menüde makarnanın çeşitli e, türleri vardır menüde. İlla trüf mantarlı parmesan peynirli yiyeceksin, söyleyeceksin Tabii, diye bir şey, değil mi? Yani demek tabii. ki babasının sofralarında çok gördü bunu. Tabii Aziz Yıldırım evde 13 yaşında bu arada kız Yaz. Kızı Aziz Yıldırım evde misafirlere makarnanın üzerine ya da başka yemeğin üzerine trüf mantarı serpilirken, eklenirken bu ne, kaça alıyoruz biz bunu mutfağa falan diye sorgulamadığı için, ama Bilme. oraya gitmesi de yanlış yani. O restorana gitmesi de bunu sorgulamak için yanlış. Yani kızın nereye gitti? Şu restorana gitti. Bunu ne bileyim ben kestirebilmen lazım. Yani oranın menüsünün fiyatını 3 aşağı 5 yukarı bilmen lazım. Yani nerede? Bir de bütün menüler artık internette var, biliyor musun? Böyle önemli marka, zincir restoranların falan menüleri var internette. Fiyatlarına bakarsın, ona göre gidersin filan diye. Bir de uluslararası turizm işbirliği, gidiyorlar geliyorlar yabancılar Türkiye'ye falan. Böyle bir zorunluluk da var bildiğim kadarıyla. İnternet ortamında fiyatların Neredeyse olması. altın gibi değil mi Bilal abicim bu trüf mantarının Çok gramajı, gramı. çok kıymetli, çok değerli, çok kıymetli. Böyle bir haber. Evet. Zaten Sen babası da evet, duyunca malzemeyi e, restoranı da şey vermiş sanırım, değil mi? Restorana hak vermiş, parayı ödemiş herhalde. parayı ödemiş. Yani Aziz Yıldırım maşallah, yani kızının peşinde, nasıl bak, bir makarna şeyine ta Kadıköylü olduğuna göre, Fenerbahçeli olduğuna göre karşıda oturuyor diyelim Aziz Yıldırım. Oradan geliyor buraya AVM'ye, bu taraftaki AVM'ye bir makarnanın hesabını sormaya. Acaba Peki, işte o da şaşırdı, bir makarna nasıl böyle olabilir ki diye, bilmiyordu belki malzemeyi içindeki. evet, evet. Senin Hafsanur Sancak Tutan'ı beğenip beğenmediğini merak ediyorum. Bilmiyorum. Oyunculuğunu beğeniyor musun Hafsanur Sancak Tutan? Yani böyle çok aşırı, hani bir Hande Erçel, Afra Saraçoğlu gibi beğendiğim kişiler arasında değil. Serenay Sarıkaya gibi. A grubu görmüyorum onu. B grubu görüyorum. Evet. Kubilay Akay'la sevgililerdi, biliyorsun. 2 sene ilişki yaşadılar. Ocak ayında ayrıldılar. Ocak sonunda, Şubat gibi ayrıldılar. Ee, Ve onlar artık bir daha birleşmez. Kubilay Hafsanur'u üzdü deniliyordu. Bir baktık aynı dizide başroldeler. Ve dizinin çekimleri başladı geçen hafta. Bugün de fragmanı çıktı dizinin. Fragmanın sonuna bir baktık. Eylül'de ATV'de yazıyor. Ya Eylül'de 3 ay sonra televizyonda gösterilecek dizinin fragmanı
şimdiden yayına verildi. Ya sana 3 soru soracağım Onurcuğum. Bir, sence neden şimdiden fragman yayına verilmiş olabilir? İki, Hafsa Nur'la Kubilay Aka yine sevgili olurlar mı? Yeniden ilişki, aralarındaki ilişki alevlenir mi? Üç, ilişki alevlenirse, yine sevgili olurlarsa ve tekrar kavga ederlerse dizide, dizinin geleceğinde bir tehlike söz konusu olabilir mi? Yine ayrılırlarsa dizi de yarım kalabilir mi? Ne diyorsun? Şimdi Bilal abicim, yakınlaşma sahneleri olacaktır. Partner oluyorlar. Aşk dizisi olabilir. Mercan Köşk, bilmiyoruz nasıl olacak ama yakınlaşma olursa tabii ki alevlenebilir. Belli olmaz. Eski aşklar bir araya geldiği zaman böyle şeyler yaşanabiliyor. Yani normal hayatta da yaşanabiliyor. İkinci kez aynı kişiyle evlenenler var yani. Ondan dolayı bu alevlenebilir. Reytinglere etki edebilir tabii, öyle bir eğer ki sorun yaşarlarsa, magazin gündemine çok fazla düşerse bu sefer inandırıcılığını kaybedebilir. Rollerinin nasıl olacağını bilmiyorum ama mutlaka başrol olduklarına göre bir aşk sahneleri olacaktır kesin yani. Olmadan olmaz. Ee, tabii tehlikeli olabilir reytingler için. Fakat erkenden niye vermişler? Ben ona hiçbir şey koyamadım yani. Bir yaz dizisi değil, daha sezon bile yeni bitiriyor diziler. Bazılarının sezonu daha yeni bitiyor. Yeni sezonda başlayacak diziyi herhalde ATV'de değil de sosyal medyada yayınlanmıştır. ATV ekranları daha vermez şimdiden. Daha dün gece yarısı düştü YouTube'a konuldu ve sosyal medyaya servis edildi. ATV'de bilmiyorum, daha izleyeceğiz yani, bugün yarın görür müyüm bilmiyorum, ATV'de görür müyüz? Fakat şöyle düşünüyor olabilirler yani, insanlar şimdiden merak etsin, alışsın filan yani, Evet. beklentiye girsinler filan, ama yani o kadar da Kubilay Akan'ın çok fazla hayranı, fanı var kadınlardan. Onu çok yakışıklı bulanlar var. Ama yani bilmiyorum, bir beklenti yaratır mı yoksa Evet. Sosyal yaratmaz mı? medyada etkileşimleri yüksek onların da. Yani sevenleri var Bilal abicim. Sosyal medyada etkileşim yaratıp şimdiden reklamını yapıyorlardır. Onun için belki YouTube'a düşmüş. ATV'de Ağustos ayında başlar vermeye benim fikrimce. Şey diyorsun, fragmanı. Değil Tabii. mi? Yani şimdiden çok çok erken. Tarsus'ta, Mersin'in Tarsus ilçesinde çekiliyor. Oradalar, gözden uzak bir yerdeler. Şu anda mı çekiyorlar? Tabii. Geçen hafta başladı. Fragman Ama hazırlandı. Bilal abicim, onda bir yanlışlık olması lazım. Yeni sezon dizileri normalde Ağustos'un son haftasında başlar. Burada hakikaten bu dizide bambaşka bir mantıkla çekiliyor bu Acaba dizi. ATV onu ön plana çekip yazın mı yayınlamak istiyor? Yaz dizisi mi yapmak istiyor kim? Yani öyle olsa Eylül'de ATV'de diye arkaya yazmazlar ki. Tanıtım biterken son yaprakta Eylül'de ATV'de diyor, son kapanışta. Öyle Peki olsa daha önceden ATV'de olacağı belli miydi? belliydi. Belliydi. Acaba dedim şey mi çektiler? Önce böyle çekilir de sonra kanallara sunulur ya, ATV ile mi anlaştılar diye düşünmüştüm ama belliyse çok erken başlamış. Yaz ayında başlamaz bence. Çok erken. Ben de ona çok şaşırdım. Peki bu Sezen Aksu Yani ile ilgili bir sezon dizi oynar, sezon sonu finali olur. İkinci sezon bile Ağustos'un son haftalarında falan başlar Bilal abicim. normali öyle tabii. Normali öyle ama burada bir anormallik var. Bu Sezen Aksu ile ilgili bir gelişmeden söz edeceksin. Onu bize söyler misin lütfen? Evet, Bilal abicim, Sezen Aksu biliyorsunuz senelerdir
sahneye çıkmıyor. Yani Sezen Aksu'yu çok özleyenler var. Onun hayranları istiyorlar ki sahnede onu tekrar izleyebilmek. E, Yani çıkacak mı, geri dönecek mi? En son ne zaman? 2016 yılında çıkmıştı arenada. Ben de başka bir konuyla ilgili bir sanatçı arkadaşımla konuşurken işte konu Sezen Aksu'ya geldi. Başka konular konuşuluyordu. E, Sezen Aksu'yu ikna ettiklerini bana söyledi. Ortak tanıdığımız ünlü bir dostumuz. E, Sanat camiasından Sezen Aksu'ya yakın isimlerin ikna ettiklerini, işte Tarkan da belli bir aradan sonra konser vermişti. Şebnem Ferah öyle. Küçük Çiftlik Parkı tıklım tıklım, e, değil mi? Orası Maçka Evet. Parkı'na kadar taştı herhalde. Tabii, bravo. Evet. Büyük yoğunluk, büyük İşte ilgi olmuş. böyle bir şey e, için ikna etmek istemişler Minik Serçe'yi. Kabul ettirmişler. Yani Minik Serçe bu yaz Sezen Aksu bir konserle geri dönebilir. Şimdi ben içeriğini bilmiyorum ama belki de Sezen Aksu saygı konseri yaparlar. Bu benim fikrim. Yani ben konser vermeye ikna olduğunu öğrendim. Bu yaz vereceğini duydum. Fakat e, hani nasıl bir konser olacak? Acaba diğer kişiler gibi, Mustafa Sandal gibi, ne bileyim, yapıldı birkaç kere. Diğer ünlü isimler de yanına mı gelecek? Bilmiyorum. Ama benim de bu konuşmada hissettiğim kadarıyla e, yani Hande Yener. Hande Yener'in iknada ön planda olduğunu hissettim konuşmada. Öyle. Hande Yener onun öğrencisi gibi, yani onu vokaliydi aynı zamanda ve Hande Yener Sezen Aksu şarkılarını e, özel konserlerde seslendirdi, biliyorsun, Tabii. Belki de işte son Hande zamanlarda. Yener gibi isimler de, Aşkın Nur Yengi olabilir. Bilmiyorum, Aşkın Nur Yengi'nin de albümünü yapmıştı Sezen Aksu. Onu da çok sever. Onun gibi isimler belki onun yanında olurlar konserde. Daha birçok isim. Belki Tarkan bile gelir. Belli mi olur? Belli mi olur? En son 2016'da konser Evet. vermişti. 16 Ocak 2016'da Volkswagen Arena'da son sahneye çıkmıştı. 40 yıllık sahne hayatına orada veda etmişti Sezen Aksu. 2016-2026, 10 yıl sonra sahneye çıkacak haberini Onur Akay verdi arkadaşlar, Sezen Aksu'nun. İnşallah vazgeçmez son anda. İnşallah İnşallah. hepimiz Herkes çok Sezen Aksu'yu özledi. tabii dinleriz inşallah ve mutlu oluruz. Peki e, bu Afra Mert konusunda ilave etmek istediğin bir şey var mı sevgili Onur Akay? Yani Yani ben fanlara şöyle demek istiyorum. Afra Saraçoğlu'nu da çok sevdik. Mert Ramazan Demir'i de. İşte artık bu aşkta sorunlar yaşandı. İşte sürekli zaten böyle bir inişli çıkışlıydı. Çok büyük bir aşk yaşadılar. O aşktan dolayı kıskançlıklar oluyordu aralarında. Özellikle Afra'nın Mert'i çok kıskandığını duyardım. İşte yapım beraber partner oldukları için, aynı firmada, aynı yapım firması çalıştıkları için yıprandı bu ilişki. Sorunlar yaşandı. Demek ki yollarını artık ayırma kararı vermişler ki böyle rahat rahat çıktı. Tabii biz de bugüne kadar hiçbir zaman Bilal abicim, hani fanlara işte rating alalım, program izlensin diye bir şey söylemedik. Ben yakın bir çevreye ulaştığım için duyduklarımı anlattım. Tabii farklı çıkabilir. Yakın çevre de farklı bilgiler verebilir. Her zaman böyle şeyler oluyor bu piyasada. Ama verdiğimiz bilgilerin çoğu doğruydu. Öyle geçen senelerde ayrılmadılar. Daha yeni tamamen noktaladılar. Bir arkadaş çevresinde arkadaşı olarak tanıştı Poyraz
Yosmoğlu'yla. Demek ki şey aldı, elektrik aldı ki Bilal abicim devam ediyor. Türkiye'de de yan yana işte gördük. Arnavutköy'den aldı demek ki Afra'yı. Bebek tarafındaydı araba. Ben Bebek olduğunu zannediyorum o oranın. Öyle gördüm. İşte Evet. ee, onun için diyecek bir şey yok. İkisini de sanatlarıyla ayrı ayrı desteklemek lazım. İkisine de mutluluklar dilemek lazım. Bakarsınız bunlar da Hafsanur Sancak Tutan gibi bir projede bir araya gelirler. Her şey olur. Yeniden alevlenir, bir film çekebilirler. Zaten öyle bir proje vardı. Her şey olabilir. Yani artık şimdi bu saatten sonra hiçbir şey denemez. Yani biraz daha zamana bırakmak lazım ama ben Mert Ramazan Demir kadar yanına yakıştırmıyorum Poyraz Yosmoğlu'nu. Ama o çok iyi bir insanmış. Eğitimli, kültürlü. Arkadaş çevresine çok böyle şeymiş, nasıl söyleyeyim, düşkün, saygılı. Öyle biriymiş. İnşallah mutlu olsun diyelim, değil mi Bilal abicim? Başka diyecek bir şey yok yani bundan başka. Evet. Şey diyor ki İpek Canbulat, dün yayındaydık. Poyraz Akrep burcuymuş. Onların burcu uyuşmuyor diyor. Ve Poyraz diyor Afra'yı aldatacak diyor. Benim öngörüm diyor. Üzecek diyor. Üzülecek Afra Saraçoğlu diyor. Ben öyle öngörüyorum diyor. Afra'nın mutlu olacağını Poyraz'da zannetmiyorum diyor. Ve Afra diyor Mert gibi seveni bulamaz diyor. Mert Ramazan gibi Doğru. kendisini seveni İpek bulamaz. çok doğru söylemiş. Evet. Ben Poyraz'ın şu anda evet. İpek'in çok hislerine de güvenirim. Çok da değerli bir astrolog. Ee, yani tabii bir magazin gazetecisi değil ama yorumları vallahi magazin gazetecileri kadar güzel, yerli yerinde. Zaten Nisan ayında yakın çevresinden bir emniyet müdürü görmüş. Hatta o balıkçının ismine kadar verdi İpek. İşte onun için hani bize de söylüyorlar ya, yalan mı söylüyorsunuz, yok işte bizi senelerce işte bize umut verdiniz gibi. Bir de Mert'i de ben eleştirmedim. Yani Mert'e kötü şeyler yazmadım. Benim içimden öyle bir şey gelmedi. Ben onu şöhretle ilgili bir eleştiriydi. Yani bu piyasada biraz dikkat edilmesi, eleştiri en önemli şeydir bir sanatçı için, bir oyuncu için. Yıllar önce en büyük Çok doğru. isimler, efsane olmuş isimler ne eleştirilere maruz kalmıştır. O eleştiri olmazsa sanatçı doğru yolda gidemez hiçbir zaman. Değişir. Şöhret çok başkadır. Para ve şöhret hiç değişmeyecek kişiyi de değiştirir. Çok doğru söylüyorsun. Eleştirilerden ders çıkarması lazım. Ders Tabii. alması lazım. Kendisine faydalı olacak olanlardan faydalanması lazım. Yoksa yolunu bulamaz yani önünü göremez. Hep kendi kafasına giderse yanılır. Her zaman bu böyle olmuştur. İlişki Ünlüler Afra yüzünden de bitmiş olabilir. Ben ikisinin de ilişkinin bitmesinde bir payı olduğunu düşünüyorum yani. E, yani ikisi de biri birbirini çok kıskanıyordu. Mert'in biraz böyle gece hayatı fazlaydı. Onun yanı sıra da başka sorunlar da vardı tabii. Ama aileleri hala onları çok seviyordu. İkisinin bir arada olmasını çok istiyordu iki ailede. hala birbirlerini aileler takip ediyor. Çocuklarını takip ediyorlar hala. Ailelerde hiçbir zaman bir sorun yok. Ama gençler kafaları başka Tatil yerde. planları bile E, yaptıklarını öğrendim Bilal abicim. Afra Amerika'ya gidecek sanırım. Babasının yanına bu yaz. Hem yurt içinde hem yurt dışında Poyraz Yosunoğlu'yla tatil planı bile yapmış yani. Ondan dolayı Amerika'ya bile birlikte gidebilmiş. Ondan dolayı tabii bir elektrik, bir kıvılcım, bir aşk başlamış yani. Bir şeyler var. Yoksa mümkün değil böyle bir şey olmasın. Poyraz'la Amerika'ya gideceğini ben de duydum. Mert'le bir türlü olmadı o Amerika seyahati. Birbirlerini sevdikleri zaman konuşuyorlardı Amerika seyahatini.
Amerika'ya gitmeyi. Mert çok istiyordu. Afra'nın babasından bağımsız söylüyorum. Daha o zaman Afra'nın babası yoktu yani. Vardı da amca diyordu Afra. Herkese amca olarak söylüyordu. Afra Saraçoğlu'nun bir kız kardeşi, Afra'dan büyük bir ablası olduğu ve evli olduğu söyleniyor Türkiye'de. Duydun mu sen bunu? Hayır, öyle bir şey yok. Afra tek annesi. Yani babası Annesinden ayrıldıktan sonra 2 yaş. annesinden değil, başka Efendim? kadından. Yine nikahsız başka bir Ha, Türk kadından babasının ilk babası. annesinden önceki evliliğinden. İşte onu ben bilmiyorum. Onu hiç böyle bir şey. Amerika'da da var. Amerika'da da var. Burada babası nasıl Afra'nın Ki o annesiyle zaman Amerika üçüncü eşi oluyor. yani ama nikahsız eşler buradakiler, Türkiye'dekiler. Afra'nın annesiyle babasının nikahı var mıymış? İddialara göre yok diyorlar. Tabii tabii. Var. Var mı? Evleniyorlar. Ondan sonra ayrılıyorlar Afra çok küçük yaşlardayken. Afra Akçay'da Antalya'ya geçiyorlar annesiyle. Anneannesi var. Ondan sonra tekrar buraya geliyorlar daha sonradan. Belli bir Anladım. süre orada okuyor. Sonra Eskişehir'i kazanıyor. Annesi üniversite zamanında Özcan Deniz'e fotoğraf gönderince, dizi başlayınca, filmde oynayınca, önce bir filmde oynuyor. Ondan sonra Antalya'da da değil, tekrar Akçay'a yerleşiyorlar. Anladım. Yani Ama Afra'nın Güre'de annesi doğuyor aslında. Güre doğumlu. Yani tabii Edremit geçiyor buralarda. Balıkesir Edremit'e bağlı olduğu için Afra öyle. Güre doğmuş. Zannediyorum ki kuzeni teyzesi de Burhaniye'de oturuyor diye duymuştum ben. var mı? Sesin var mı? Şimdi geliyor Bilal abicim. Bir donma oldu herhalde. Telefon geldi de. Evet, evet. Afra'nın annesine de helal olsun. O çocuğu Afra'yı tek başına nasıl büyüttü, değil mi? Nasıl şöhret yaptı? Yani Özlem, Tabii Afra 13 yaşında çalışmaya bile başlamış Bilal abicim. yani bravo kadına vallahi çok zor. Annesine destek olmuş Antalya'da. Bayağı yani zorluklar yaşamışlar babası ayrılınca gidince. Ondan sonra işte bu noktalara gelmişler. Zaten böyle arkadaş gibidir. Anne kızdan daha çok annesiyle arkadaş gibidir Afra. Türkiye'de kız çocuğu yetiştirmek zor ve tek başına babasız yetiştirdi ve star oldu kızı. Vallahi bravo annesine. Bravo. Peki sevgili Onur Akay, çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığın için. Sağ olasın. Eksik olma. Ben teşekkür ederim Bilal abicim. Yine çok keyif verdi bana. Bizi izleyen herkese de sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu bir akşam diliyorum. İnşallah haftaya çarşamba günü tekrar görüşmek dileğiyle. Allah kısmet ederse sevgilerimle herkese. İnşallah haftaya çarşamba Bodrum'dan yayın yapacağız artık Allah izin verirse. Peki görüşmek üzere Onur Akay. Sevgilerimle. Sevgiler. Değerli dostlar çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Yarın akşam Arzu Altıntaş'la huzurunuzda olacağız. Sevgiler hepinize. Görüşmek üzere.